Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaşa, hatta bebeğin kilosuna göre 2 yaşa kadar kullanabileceğiniz bebek hırkasının anlatımını yaptım. Hırkamızın yakasını bu sefer farklı bir teknik kullanarak çalıştım arkadaşlar. Yakasını bir ters bir düz olarak 2 sıra örüp 3 haroşa sırası örüp daha sonra kol ayrımlarını yapıp artırmalarımı yaptım. Yine kollarını aynı şekilde 3 sıra örüp bir ters bir düz olarak 2 sıra ördükten sonra kesip tamamladım. Daha sonra yine aynı şekilde hırkamızın lastik kısmını 3 haroşa sırası ördükten sonra bir ters bir düz olarak örüp kesip tamamladım. Farklı bir teknik kullanmış olduk arkadaşlar. Diğer hırkalara göre çok tatlı, çok güzel oldu. Çok tarz oldu arkadaşlar. Önlerine bu şekilde kalpli işlemeler yaptım. Sizler bebeğin cinsiyetine göre farklı figürler işleyebilirsiniz. Hırkamda 5 tane ilik açıp 5 adet düğme kullandım. Hırkamızın ölçülerini vereyim. Beden genişliği 27 santim. Yakasından kol boyu 32 santim. Yine arka ortadan hırkamızın boyu ise 34 santim arkadaşlar. 1,5 yaş ölçülerine uygun ortalama. Vermiş olduğum ölçülerde yapsanız bile arkadaşlar, eliniz sıkıysa daha küçük olur. Eliniz bolsa daha büyük ölçüler elde edersiniz arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz ipe ve şişe göre de ölçüler değişiklik gösterebilir. Benim verdiğim ölçüler ortalama ölçüler arkadaşlar. Hırkamızın arkasını da göstereyim. Sade, çok şık bir hırka oldu arkadaşlar. Çok tarz bir model. Bu sene biliyorsunuz kalp figürü çok moda. Ben de bu şekilde hırkamın önlerinde çalıştım. Çok severek ördüm. Umarım sizler de bu modeli beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Hırkamda 2 yumak kullandım arkadaşlar. 2 yumaktan çok az kaldı. Kalpler içinde aynı kalınlıkta ip tercih ettim. Kırmızı rengi tercih ettim arkadaşlar. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Hırkamızı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Şimdi sizin de ipiniz ve şişiniz hazırsa yapımına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 81 ilmek atarak başlıyoruz. Yakasını örerek başlıyoruz arkadaşlar. Önce yakasını örüp daha sonra beden kısmını öreceğim. Şimdi yakasında ilk sıradayım. Arka yüzü örüyorum. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Hırkamızın yakasını 2 sıra bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi ilk sırasını örüyorum. 2 sıradan sonra 3 sıra haroşa örüp yaka kısmını tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilk sıramızı bir ters bir düz olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alacağım. İpimi öne aldım. Kenarların tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonunda
ilmeğimi örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğim. Kenarları bu şekilde örerek devam edeceğiz. Yine burada da sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüze dönünce sıra başında ters olarak örmeye devam edeceğim. Kenarlarımın tırtıklı olması için. Şimdi bir sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Biraz ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar, örgüye yeni başlayanlar için. Örgüyü bilenler örerek devam edebilirler. İkinci sırayı bir ters, bir düz olarak örüyorum. 2 sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra 3 sıra haroşa öreceğim. Şimdi bu sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Şimdi ön yüzü örüyorum. Ön yüzü bir ters bir düz olarak örüp tamamlayıp arka yüze geçelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişimi takıp arka yüze geçiyorum. 2 sıra bir ters bir düz olarak örmüş olduk. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yani haroşa olarak örmeye geçiyorum. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Eğer düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Hem arka yüzde hem de ön yüzde ters olarak 3 sıra haroşa öreceğim arkadaşlar. Arka yüzümüzü ters örerek tamamlayalım. Yine sıra sonundaki bir ilmeği örmeden alıp ön yüze geçip sıra başında ters olarak öreceğiz. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine ön yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Birinci haroşa sırasını örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra kol ve beden ayrımlarına geçeceğiz. Yakasını 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yakasına 2 sıra bir ters bir düz ördükten sonra 3 haroşa sırası örerek tamamladım. Şimdi kol ve beden ayrımlarına geçiyorum. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım. Önler için 15 ilmek, kollar için 12 ilmek, arkası 23, tekrar kollar 12, ön beden ise 15 ilmekten oluşuyor. Aralarda ise bir ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 ilmek de aralarda var arkadaşlar. Her ön yüzde buradaki bir ilmeğin her iki kenarına artırma yaparak robamız boyunca devam edeceğiz. Şimdi artırmalarımızı nasıl yapıyorum birkaç sıra göstereyim. Yine sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa olarak örüyoruz. 6 ilmek bizim pat ilmeğimiz. Sıra başında 6 ilmek, sıra sonunda da 6 ilmek patımız olarak devam edecek. Pat kısımlarımızı haroşa olarak örmeye hırkamız boyunca devam edeceğiz. Burada ilik açacağız arkadaşlar. İlk iliğimizi açmış olacağız. Şimdi ayraç kısmına kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6 ilmekten sonra kalan ilmeğimi düz olarak ördüm.
15 ilmek örmüş olduk. Şimdi burada artırmamı yapıyorum. Burada olan bir ilmeğimizin sağ tarafına artırmamızı yapıyoruz. Artırmalarımı şu şekilde yapıyorum. Sizler artırmalarınızı yaptığınız gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Aradaki ilmeğimizin hem sağına hem de soluna artırma yapmış olduk. Yapmış olduğum artırmayı çıkarıyorum arkadaşlar. Ayrıcı geçirdikten sonra artırmamızı yaparsak daha iyi olur. İlmek yerlerimiz bu şekilde daha iyi belli olur arkadaşlar. Ayraçlarımızı da aradaki bir ilmeğin kenarlarına takarak devam edelim. Şimdi kolumuzda olan 12 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine bir ilmek artırma yapıyorum. Aradaki bir ilmeğimin hem sağına hem de soluna artırmalarımızı yapacağız. Artırmamı yaptım. İlmek ayracımı geçirdikten sonra aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ilmek ayracımı geçirip tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Arka bedende olan 23 ilmeğimizi düz olarak örelim. Yani ayraç kısmına kadar olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. ...23 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma yapıp ayracımı geçiriyorum. Aradaki ilmeği düz olarak örüp ayracımı geçirdikten sonra yine bir ilmek daha artırma yapıyorum. Şimdi kolda olan 12 ilmeğimizi düz olarak örelim. Artırmalarımızı her ön yüzde aradaki bir ilmeğimizin hem sağına hem de soluna yaparak robamız boyunca devam edeceğiz arkadaşlar. Robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar her ön yüzde artırmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar artırmamı yaptım. Ayracımı geçirip aradaki bir ilmeği düz olarak ördüm. Ayracı geçirdikten sonra tekrar artırmamı yaptım. Şimdi sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Yani 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Toplamda ön bedenimizde 15 ilmeğimiz vardı. Şimdi burada olan 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ve bu kısımda ilik açacağım. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeği ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Buraya ilk iliğimizi açmış oldum. İliklerimizi 12 haroşa sırasında bir tekrarlayacağız arkadaşlar. 12 haroşa sırası örüp tekrar ilik açacağız. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Artırma yapmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Aradaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar artırma yapmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz.
Arka yüzü ters olarak örüp tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi ikinci artırma sırasındayız. Kaçıncı artırma sırasında olduğumuzu bu kenardaki haroşadan da sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci artırma sırasını örmeye geçiyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi arada olan ilmeğimize kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Artırmamı yapıyorum. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ayracımı geçirdikten sonra yine artırma yapıyorum. Aradaki ilmeğimizin her iki kenarına da artırma yapmış oluyoruz. Şimdi kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. İkinci artırma sırasını örüyoruz. Artırmalarımızı her ön yüzde yapıyoruz. Aradaki ilmeğimizin hem sağına hem de sol kenarına artırma yaparak robamız boyunca devam edeceğiz. Şimdi tekrar artırmamı yaptım. Ayracımı takıp aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ayracımı takıp tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Dediğim gibi artırmalarınızı siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Hangi artırma size kolay geliyorsa o şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi artırmalarımıza devam ederek robamızda ilerleyelim arkadaşlar. Eğer bir yaş ölçülerinde yapmak istiyorsanız arka bedenimizin genişliğinin 28 santim olması gerekiyor. O yüzden 28 santim olana kadar devam edebilirsiniz. Eğer bir yaştan daha büyük yapmak istiyorsanız 1,5-2 yaş ölçülerinde olsun derseniz de 30 santim olması gerekiyor arka bedenin. Şu şekilde arkadaşlar, arka bedenimiz burası. Artırmalarımıza devam ederek ilerleyelim. Dediğim gibi bir yaş ölçülerinde olsun derseniz 28 santim olana kadar artırmalarınıza devam edip daha sonra kolları örmeye geçebilirsiniz. Eğer 1,5-2 yaş ölçülerinde olmasını isterseniz de 29-30 santim olması gerekiyor. Artırmalarımızda 29-30 santim olana kadar devam ederiz. Ben 1,5-2 yaş ölçülerinde yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir 30 santim olana kadar artırmalarıma devam edeceğim. O kısma gelince kaç artırma sırası yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi robamızda ilerleyelim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. Daha sonra kollarımızı örmeye geçeceğiz. Robamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 20 artırma sırası ördüm arkadaşlar. Arka bedenin genişliği ise 29 santim oldu. Benim için bu ölçüler yeterli. Sizler daha büyük yapmak isterseniz de 22 artırma sırası yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 18-19 artırma sırası yapabilirsiniz. Aynı artırma sayısında yapsanız bile arkadaşlar, eliniz sıkıysa daha küçük olur. Eliniz bolsa daha büyük olabilir arkadaşlar. Ölçüler birbirini tutmayabilir. Birkaç santim fark olabilir arkadaşlar. Benim verdiğim ölçüler ortalama ölçüler. 20 artırma sırası ördüm. 29 santim oldu arka bedenimizin genişliği. Şimdi kolları örmeye geçeceğim. Ön bedende olan ilmeklerimi örüyorum. Pat ilmeklerimi ördüm.
ayrım kısmına kadar ön bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada olan düz ilmeğime kadar ilmeklerimi örerek geldim. 35 ilmek ördüm ön bedende. Aradaki düz ilmeğimi kola ekliyorum. Şimdi farklı bir 3,5 numaralı şişle örmeye geçiyorum. Kolda olan ilmeklerimi 35 ilmek ördükten sonra farklı bir şişe geçelim. Aradaki ilmeği de kola ekliyorum. Şimdi kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine burada aradaki ilmeğimizi kola ekliyorum. Kol için ördüm. Kolda toplamda 54 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka bedeni örmeye geçmiyorum arkadaşlar. Arka yüze dönüp kolda olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar kolda olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İpimi arkaya alıp sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra kenar dikişi yaparken düzgün olması için bu şekilde örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak kolumuzda ilerleyelim arkadaşlar. Daha sonra kolda birkaç ilmek kesim yapacağız. O kısma gelince kesimleri nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi kolda ilerleyip gelelim. Kolda örerek ilerledim. Kesimlerimi yaptım. Kol ayrımını yaptıktan sonra ilk kesimi 28. sırada yaptım. Her iki tarafta birer ilmek kestim. Daha sonra 8 sıra aralıklarla tekrar kesim yaptım. 28. sırada, 36. sırada, 44. sırada kesim yaptım her iki tarafta. Şimdi 52. sırada da yine her iki tarafta birer ilmek keseceğim. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Toplamda 8 ilmek kesmiş oluyoruz arkadaşlar. 4 ilmek burada, 4 ilmek de bu kenarda kesmiş oluyoruz. Toplamda 8 ilmek kesiyoruz. Üç ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sizler de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kolumuzda 54 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek kesince
46 ilmeğimiz kalıyor. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü tamamladım. Şimdi bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak ördükten sonra lastik kısmına geçeceğim. En son 52. sırada kesim yaptım. 4 ilmek burada kesmiş olduk. 4 ilmek de bu kenarda kesmiş olduk. Toplamda 8 ilmek eksiltmiş olduk. En son kesim yaptıktan sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak örüp kolumuzun lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmını ise 3 numaralı şişle öreceğim. Lastik kısmının biraz küçük olması için, dar olması için 3 numaralı şişle öreceğim. Yakasını örmüş olduğumuz gibi 3 sıra haroşa örüp daha sonra 2 sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra kesip kolumuzu tamamlayacağım. Şimdi arka yüzü de ters olarak örüp lastik kısmını örmeye geçelim. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak ördüm en son kesim yaptıktan sonra. Şimdi 3 numaralı şiş ile kol ucuna lastik öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. 3 sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. 3 sıra lastik ördükten sonra şimdi bir ters bir düz olarak 2 sıra öreceğiz. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örelim. Yine arka yüzde de bir ters bir düz olarak örelim. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Keserek bu kolumuzu tamamlayalım. 2 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi kesiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüp ipimi arkaya alıp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeği düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi öne alıp ters ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Kesimleri bu şekilde yapıyoruz. Farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Ters ilmeği ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Düz ilmeği düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizin tamamını kesip bu kolumuzu tamamlayalım. Kolumu kesip tamamladım arkadaşlar. Düzgün bir kesme tekniğiyle kestik. İpimi biraz uzun bıraktım. Kolu daha sonra dikmek için. Şimdi şu şekilde önce ön beden örüp kolumuzu örmüştük. Şimdi arka bedenimizi örerek ayrım kısmına kadar gelelim. İpimizi tam şu kısma bağlayalım, arka kısma. İpimi arka kısma bağladım. İlmekleri
düz olarak örüyorum. Arka bedende olan ilmeklerimizi kol ayrımına kadar düz olarak örelim. Aradaki düz ilmeğime kadar arka bedende olan ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi farklı bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Arada olan ilmeği kola ekliyorum. O yüzden o ilmeği de örüyorum. Arka bedenim için arada olan düz ilmeği örmedim. Şimdi kolda olan 54 ilmeğimizi düz olarak örelim. Yine ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arada olan düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. 53 ilmeği örmüş oldum arkadaşlar. Aradaki ilmeği de düz olarak örüp kolumuza ekliyoruz. Şimdi kolda 54 ilmeğimiz var. Diğer kolda olduğu gibi farklı bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. 28 sıra öreceğiz arkadaşlar. 28. sırada her iki kenarda birer ilmek keseceğim. Diğer kolda olduğu gibi 8 sırada bir kenarlarda birer ilmek keseceğiz. 28. 36. 44. ve 52. sıralarda birer ilmek keseceğiz her iki taraftan. Toplamda bu kolda da yine 8 ilmek kesmiş olacağız. Diğer kolda hangi sıralarda kestiyseniz bu kolda da aynı sıralarda keserek diğer kolu kaç sıra ördüyseniz de bu kolumuzu da o sırada örmemiz gerekiyor arkadaşlar. İki kolun eşit olması için. Daha sonra yine kol ucuna 3 haroşa sırası örüp 2 sırada bir ters bir düz olarak ördükten sonra diğer kolu nasıl kestiyseniz bu kolu da o şekilde kesip kolumuzu tamamlayalım. Daha sonra beden kısmını örmeye geçeceğiz. Şimdi diğer kolu örmüş olduğumuz gibi bu kolumuzu da örüp tamamlayalım. Bu kolumuzu da tamamladım. Şimdi beden kısmını örmeye geçeceğiz. Kol ölçüsünü de vereyim. Tam yakasından kol boyu 34 santim arkadaşlar. Şu şekilde katlanmış halinin de ölçüsünü vereyim. Yine aynı şekilde 34-35 santim. Şimdi beden kısmını örmeye geçiyorum. İpimi ön bedenimizin koltuk altına bağladım. İlmekleri düz olarak öreceğim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Pat ilmeklerime kadar. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Pat ilmeklerime geldim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örüyoruz. Pat ilmeklerimizi ise haroşa olarak örmeye devam ediyoruz.
Hırkamız bitene kadar bu şekilde öreceğiz. Daha sonra işlemelerini yapmaya geçeceğiz. Şimdi kol altına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kol altına geldim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Koltuk altında bu sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyorum. Ön bedende olan ilmekleri ördükten sonra hemen arka bedende olan ilmekleri örmeye geçiyorum. Ön yüze geçince kol altında tam şu kısımda uzayan ipimizle bir ilmek artırma yapacağız. Şimdi diğer kol altına kadar gelelim. Yine ön bedende olan ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Bu sırada herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz kol altında. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. İliklerimizi diğer tarafta açıyoruz. 2 4 6 8 9 3 sıra daha örüp 3. iliğimi açacağım. Şimdi düz ilmekleri düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Burada ipim uzadı arkadaşlar. Tam kol altında. Buradaki ipi kaybetmek için bir ilmek artırma yapıyorum. Şu şekilde arkadan şişime dolayıp düz olarak örüyorum. Daha sonra arka bedende olan ilmeklerimi yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kol altına geldim. Uzayan ipimi şişime geçirip düz olarak örüyorum. Hem burada bir ilmek artırmış oluyoruz, hem de uzayan ipi kaybederek potluk oluşmasını önlemiş oluyoruz. Ön bedende olan ilmekleri pat kısmına kadar düz olarak örüyorum. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak hırkamız bitene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kenarlarda olan 6 ilmeği ise haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra lastik kısmını kolda olduğu gibi öreceğiz. 3 haroşa sırası ördükten sonra 2 sıra bir ters bir düz olarak örüp kesip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi hırkamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Ortalama 35 santim olacak arkadaşlar. 34 35, biraz uzun yapmak isterseniz de 36 santimde yapabilirsiniz. Şimdi hırkamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Hırkamın beden uzunluğu istediğim boya gelene kadar ördüm arkadaşlar. 12 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. Toplamda 5 tane iliğim oldu. 1 2 3 4 5. En son 5. iliğimi açtıktan sonra 3 haroşa sırası ördüm. Daha sonra bir sıra ön yüzde bir ters bir düz olarak ördüm. Bir sırada arka yüzde bir ters bir düz olarak örüp hırkamı tamamladım.
Boy ölçüsünü de vereyim. Omuz kısmından etek ucuna kadar 34 santim arkadaşlar. Şimdi kesim yapacağım. Nasıl kesiyorum göstereyim. Yine kol uçlarını kesmiş olduğumuz gibi kesiyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğim de ters arkadaşlar. Sırada ters ilmeğim var. Onu da ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Bir ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmekleri ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Düz ilmeklerimizi ise düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Hırkamızın kesimini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi kesip hırkamızı tamamlayalım. Hırkamın kesimini tamamladıktan sonra işlemelerini yaptım. Son bir işlemem kaldı arkadaşlar. Tam şuraya bir tane daha kalp figürünü yapacağım. Nasıl yapıyorum? Son işlememi de birlikte yapıp hırkamızı tamamlayalım. Kalp figürlerimizi arkadaşlar bu şekilde hırkamızın her iki tarafına da karşılıklı gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ben kenarda olan haroşaları sayarak ayarladım arkadaşlar. Birbirine denk gelmesi için kenarda olan haroşalarımı sayıp ayarladım. Kalp aralarında aynı eşit mesafede yapmaya dikkat edelim. Şimdi en son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da birlikte yapalım. Şu şekilde ayarlıyorum. Buradaki kalbimizin tam altına denk gelecek şekilde aynı ilmeğin içerisine batıyorum. İpimi şu kadar aldım arkadaşlar. Bu uzunlukta yarım metre kadar aldım. İpimizin tek tarafına düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra şu şekilde 1 2 ikinci ilmeği sayıp daha sonra 1 2 3 4 5. sıranın içerisine batıyorum. Arkadan düğüm yapmış olduğumuz ipin içerisine bu şekilde giriyorum çıkmaması için. Daha sonra ilk batmış olduğum boşluğun içerisine batıp bu şekilde 1 2 3. kez batıyorum. Bu tarafı bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra yine 1 2 ilmeği sayıp 1 2 3 4 5 sıranın içerisine batıyorum. Daha doğrusu arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 boşluğun içerisine batacağım. Önce kalbimizin uç kısmından çıkıyorum. 5. boşluğun içerisine batıyorum. Şuraya batmamız gerekiyor. Yine bu tarafa da 3 kez batıp kalp görünümünü tamamlıyorum arkadaşlar.
Arkasından da ipimi sabitleyip iplerin içerisinden geçirerek ipimi kaybedip kesiyorum. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Bu şekilde hırkamızın işlemelerini yapıp tamamlıyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.